Merhaba sevgili dostlar. Yepyeni bir içerikle karşınızdayım. Afrika dev kara salyangozu. Sağ olsun bir Rafet kardeşimiz WhatsApp grubumuzdaki beni bir coğrafya öğretmeniyle tanıştırdı. Genç bir öğretmen. Ondan medaka kilifişleri aldım ve o da bunlardan bana 3 tane hediye etmek istedi. Kabul ettim. Çok enteresan canlılar. Çok hoşuma gittiler ama çok meraklılar. Şunlara bakar mısınız ya? Acayip güzeller ya maşallah. Normal seranın yeminden verdim. Gayet iyi gözüküyorlar. Bunlarla bayağı bir değişik şeyler öğrenirim diye düşünüyorum. Beta buraya terfi etti. Aa, küsmüş rolü yapma lan, daha yeni yem yedin. Patır kütür atlıyorsun, zıplıyorsun. Allah Allah. Niye böyle oldu bu? Ha yok, şeylerden ürktü herhalde salyangozları görünce mi? Yok, bir şey yok ya. Yine keyfi yerinde. Salyangozlarımız efsane ya. Bunlar kocaman oluyor. El kadar oluyor. Ve Afrika'da bunları yiyorlar diye biliyorum. Vay 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 vay. Çok enteresan canlılar ya. Şimdi bunlardan daha önce besledin mi diye soracak olanlara, hayır beslemedim. Ve kendimi şu an çok şanslı hissediyorum. Arasam bulamazdım herhalde. Çok enteresan canlılar. Bunlarla ilgili hemen öğrenmeye başlayayım, araştırmaya başlayayım. Ve bu videoya ekleyeyim bunlar neymiş, neyin nesiymiş. Birileri izlerse onlara da belki faydalı olur. Şimdilik hoşça kalın. Tekrardan herkese selam. Afrika dev salyangozlarımıza havuç rendeleyip verdim. Bu hayvanlarla beni tanıştırdığı için tekrardan coğrafya hocamıza, ismini bilmiyorum, ve coğrafya hocamıza beni tanıttığı için Rafael kardeşime çok teşekkür ederim. Çok keyif verici bunları izlemesi. Çok meraklı canlılar. Devamlı yukarılarda geziyor. Akvaryumdan çıkmaya, kaçmaya çalışıyorlar. Ve yavaş hareket ettiklerine bakmayın. Bir anda bakıyorsunuz ki nereye gitti bu diyorum. Kapağı çıkmış. Mesela üçüncüsü yukarıda, bakın. Duyargaları falan bayağı enteresan canlılar. Dün maydanoz vermiştim. Maydanozu silip süpürmüşler adeta. Yani bir parça bile kalmamış. Bugün havuç rendeledik, annemle verdik. Dün biraz dersime çalıştım bu canlılarla ilgili olarak. Dersime şöyle çalıştım. Hem internetten çalıştım. Dünyada kedi, köpekten sonra en çok tercih edilen pet hayvanıymış Avrupa, Rusya ve Amerika'da. Afrika dev kara salyangozu. Hemen tabii ki ben Afrika geçmişi olan, Afrika'da bulunmuş biri olarak ve Afrikalı birçok tanıdığı olan biri olarak çok sevdiğim bir Afrikalı arkadaşıma bunları gösterdim dün. Dedi biz bunları yiyoruz dedi, Kamerunlu bir arkadaş. Çok lezzetli oluyorlar dedi. Ağzının suları aktı. Çok büyüyorlar dedi. Çok büyükleri var dedi. Geldiğin zaman göreceksin zaten dedi doğada. Tabii heyecanla o günü bekliyorum. Geçmişte bu canlılarla ilgili benim tanışmam internet vasıtasıyla olmuştu. Araştırma yaptığım için devamlı. Nereden edinirim acaba falan diye öyle bir istemiştim bu canlılardan, ama aynı kilifişlerdeki gibi bunları da kalbime gömdüm adeta. Şansa bakın ki dün medaka kilifişleri almaya gittiğim hocamız tam son anda böyle bir sürpriz yaptı. Ya dedi, bir şey söyleyeceğim ama garip olacak biraz. Elimde dedi Afrika dev kara salyangozu var. 3 tane hediye vermek isterim. 2-3 tane ceviz büyüklüğünde. Hemen kabul ettim. Çünkü böyle şeyleri kaçırmamak gerekiyor. Özellikle de pet konusunda hayır demem yani. O anda mesela minik bir kedi veriyorum dese onu da kabul ederdim. Bakın havucu artık yukarıda uyuyordu 2 tanesi. Hareketsiz pozisyondaydı. Şimdi onlar da hissetmeye başladılar.
aşağıdaki götürüyor bayağıdır. Dün maydanozları akşam atmıştım, sabah kalktığımda. Yani maydanozlardan eser kalmamış. Bunların altına dün çalıştığım dersimde orkide hocamız da söyledi gerçi. Ben internetten de sonradan biraz bilgi edinmek istedim. Çünkü daha önce bunlardan hiç beslemedim ben hayatımda. Yanlış bir şey yapmak istemem. Ki böyle akvaryumlarda besliyorlar ve akvaryumun nemini korusun diye nemli alanlarda, tropikal bölgelerde yaşayan bir canlı olduğu için günde bir kere spreyle fıs fıs yapmanız gerekiyor suyu. Ve akvaryumun üstünü streçle kapayın diyorlar ama ben onu daha yapmadım, onu da yapacağım. Evet, yukarıdakiler hareketlenmeye başladı. Keratalar çok meraklılar, çok tatlılar. Bu hayvanları beslerken çok fazla elinize alınabiliyor, zararsız olsalar da, yani bir bakteri falan taşımıyor olsalar da yine de almayın diyorlar veya elinize eldiven takın diyorlar. Sonuçta sizden onlara bir şey geçebilir, elinizden bir bakteri geçer veya onlardan bize belki bir ihtimal geçebilir diyorlar. Ve bunlar çok çabuk ürüyorlarmış. Mümkünse tek bakın diyorlar. Çünkü 5 ila 8 sene, 5 ila 10 sene hatta süre zarfında ülkemiz şartlarında yaşayabiliyorlarmış iyi bakıldığı sürece. Bir de bunların kabuk gelişimi için kalsiyum ihtiyacı oluyormuş. Hocamız bana mürekkep balığı kemiği önerdi ama ben internetten yumurta kabuğunu toz haline getirip verenleri gördüm. Yani Afrika dev salyangozuyla olan hikayemiz dün başlamış oldu. Bugün de hemen sizler için böyle bir ufaktan giriş bilgilendirme videosu çekmek farz olmuştu. Onu da bu karantina günlerinde sokağa çıkma yasağı olan hafta sonunda sizlerin huzuruna sunmak istedim sevgili dostlarım. Betamız tabii ki biraz diskalifiye oldu kavanoza. Ama betalar o şekilde bir kavanozda da rahatça yaşayabiliyorlar. Fazla alan gerekmediği için keyfi de yerinde betamızın da. Siz de kenarda gördüğünüz üzere. Evet, bakalım bu havucu ne kadar. Sabah attım, zaten şu an saat 10'a geldi. 10'a 5 var, ben 9.30'da attım. Bakalım ne zaman bitirecekler, bunu çok merak ediyorum. Afrika dev salyangozu, yani enteresan. Üretebilirsek bir şeyler yaparız, birilerine hediye dağıtırız. Beslemek isteyen olursa bir çekilişle. Çünkü bir kere de 50 ila 500 bin arası yumurta bırakabiliyorlarmış. Çok enteresan. Ve bunlar çok büyüyor. 30 santime kadar büyüyenler olmuş. Yani düşünsenize, ben internette baktım, böyle el büyüklüğünde ya bu akvaryuma anca, yani bir tane sığar, o da hareket edemez. Yani 20 yıl yaşayanına da denk gelinmiş, 15 yıl yaşayanına da. Çalıştığım dersimde bunları öğrendim dün gece. Tabii böyle pet hobisinin bu yanını çok seviyorum. Özellikle genç kardeşlerimize bu pet hobisini aşılamak istiyorum. Neden? Çünkü insanı devamlı araştırmaya sevk ediyor. Devamlı bu hobiyi geliştirmeye sevk ediyor. Geliştirmeye sevk ettiği zaman üretime sevk ediyor. Bu hobinin bitmiyor. Böyle bu pet hobisinin genel olarak balık olsun, salyangoz olsun, hamster olsun, kedi olsun, köpek olsun, devamlı insanı bir araştırma ruhuna sevk ediyor. O da çok önemli. Özellikle yaşı küçük kardeşlerimizde onları olumlu bir hayata sevk ediyor. Bu da benim için çok önemli. Yani kanalımızın vizyonu ve misyonu için çok önemli şeyler. O yüzden ben bile şu an çok heyecanlıyım. Çünkü bu canlılar bana bile birçok şey öğretti dün geceden beri. Ve öğretmeye de eminim devam edecek. Bunu sizlerle paylaşmaktan çok mutluyum sevgili dostlar. Bakalım bu salyangozlardan daha neler öğreneceğiz. Yani her zaman söylediğim gibi ve bilinen atasözümüz, öğrenmenin yaşı yoktur. Hepimiz doğduğumuz andan öleceğimiz ana kadar bu hayatta birer öğrencileriz sevgili dostlar. Yani o yüzden
Ben de çok heyecanlıyım bu canlılarla tanıştığım için. Çok tatlı canlılar, çok enteresan canlılar. Şöyle biraz yanaştırayım bakın. Şuna bakar mısınız ya? Ve çok da çekingen değiller yani, seviyorsunuz falan, sevdiriyor kendini. Çok öyle hemen kabuğuna çekilmiyor, korkmuyorlar. Çok değişik bir canlılar. Hani beslenir mi? Beslenir ve zahmetsizler. Yani yemini koyuyorsun. Suyunu da herhalde o nemlendirdiğiniz orkide torfu gerekiyormuş buna. Evet, hocamız söylemişti. İnternetten de baktım. Onu yıkayıp tekrar koyabiliyormuşsunuz taban malzemesi olarak. Ama ben sokağa çıkma yasağına denk geldim. Mecburen 2 gün bekleyeceğim. Yoksa orkide torfu bulunmayan bir şey değil. Burada 1 milyoncularda zibille var. O yüzden şimdilik böyle idare edeceğim. Birazdan da spreylerini yapacağım. Herhalde camlarda, kenarlarda kalan suyu içiyorlar muhtemelen. Böyle tatlı kabuklu canlılar sevgili dostlar. Umarım birilerine faydalı olur. Umarım bu video bilgilendirici olur birileri için. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, beğenmediyseniz beğenmedim butonuna basmayı ihmal etmeyiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.